skandalların başkanı CHP'den istifa etti. Evet güzel hanımlar, düzgünce sıraya girin. En güzel öpücüğü veren Menderes Belediyesi'nde müdür olacak. Ben yürüyen parayım bebeğim. Peki CHP'li Yılmaz Özdil bu belediye başkanı hakkında neler demişti? Menderes belediye başkanı gözaltına alındı. Belediye başkanıyla sevgilisine ait olduğu iddia edilen WhatsApp yazışmaları internete düştü. Acayip belden aşağı diyaloglar var. Felaket, her türlü cinsel pozisyon var kardeşim. Bu internete düşen diyaloglara göre işte sevgilisine habere para gönderdiği anlaşılıyor. Ben yürüyen parayım bebeğim falan diyor. Antin kuntin imar işleri için belediye meclis üyelerini yemlediğini söylüyor. Müteahhitlerden direkt rüşvet almadığını, işte başkaları üzerinden rüşvet aldığını falan anlatıyor böyle gayet açık. Yani WhatsApp görüşmeleri iddianame gibi aslında. Ver bu yazışmaları mahkemeye, hiç iddianame yazmana gerek yok ya, o derece. O yazışmalarda işte sevgilisi olarak görünen kişi her kimse bundan akıllı aslında. Kadının kafası çalışıyor, diyor ki bak belediyelere devamlı operasyonlar yapıyor, başına bir iş gelmesin böyle paralar maralar diyor. Uyarıyor bu gayet rahat, bana bir şey olmaz falan diyor. Şimdi bakın bu Menderes belediye başkanı olan bu arkadaş aslında vasıfsız eleman ya. Evet yani kimse kusura bakmasın ama vasıfsız eleman olduğu için iş bulamıyor. İş bulamadığı için nasıl ayarlıyorsa bir bankada özel güvenlik elemanı. Özel güvenlik elbette yani her yapılan iş namuslu bir iştir. Namusunla yaptığın sürece her iş kutsaldır şüphesiz. Ama bakın bir belediye başkanından söz ediyoruz. Adam bir özel bankada özel güvenlik elemanı olarak işe giriyor. Sonra belediyeye geçiyor. İSSU'da yani İstanbul'daki İSKİ gibi yani İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde özel güvenlik oluyor. Ya İSKİ'nin kapısında duruyor adam özel güvenlik. Sonra diyor ki benim belediyede tanıdıklarım var işte herkes her şeyi hallederim falan diyor. Muhtarlığa aday oluyor. 2019 yerel seçimlerinde bu Menderes ilçesinde Cüneyt Bey Mahallesi var. Cüneyt Bey Mahallesi'ne muhtar oluyor. 2023 yılında CHP'de genel başkan değişiyor. Özgür Özel genel başkan oluyor. 2024 yerel seçime geliyor. Şak ya adeta sihirli değnek değiyor. Özgür Özel enteresan ötesi bir şekilde bu özel güvenlik görevlisi olarak belediyenin kapısında duran bu vasıfsız arkadaşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bile yönetir diyerek yani Ekrem İmamoğlu'yla eşit tutarak İçişleri Bakanlığı'nı bile yönetir diyerek Menderes belediye başkanı adayı. Bunları belediye başkanı diye milletin önüne koydular. İlker Bey muhtar, İlkay Bey diyor muhtarmış. Acaba belediyeyi yönetir mi? Dedim ki İlkay'ı tanımıyorsunuz. İlkay'a verin, değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i verin dedim, İçişleri Bakanlığı'nı yönetin. Değişim diye bunu dediler. Bakın bitmedi. Bakın Özgür Özel bu az önce de özetlediğim gibi bu aşkım bebeğim falan diyen bu arkadaşı, yürüyen parayım falan diyen bu arkadaşı 2024 yerel seçiminde mitingde nasıl tanıtmıştı? Demişti ki İlkay muhtar olduğu için işte muhtar belediye yönetebilir mi diye bana soruyorlar. İlkay'ı tanımıyorsunuz. Değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni, İçişleri Bakanlığı'nı verin yönetir diyor. Böyle tanıtmıştı. Özgür Özel'in bu 2 yıl önce mitingde yaptığı bu konuşma şu anda gümbür gümbür yayınlanıyor. İzlemişsiniz. Ancak bakın o konuşma sadece o kadar değil. Evet, o konuşmanın devamı var. Çok daha fenası var. Şimdi Özgür Özel'in konuşmasının burasını kesip koymuşlar. Sadece o değil, o konuşmanın devamı var. Bakın onu da gelin, ben anlatayım size. 13 Mart 2024 yerel seçimin hemen öncesinde Özgür Özel Menderes ilçesinde İzmir'de miting yapıyor. Kelimesi kelimesini aktarıyorum. İlkay Çiçek'in adaylık başvurusunu bizzat ben inceledim diyor. Kim yapmış bunu bizzat? Ben yaptım diyor. Aynı belediye başkanı seçim çalışmalarında CHP'nin ahlakını aldım demişti. Aynen parti tabanından geliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kollarında görev yaptım. Kendimi bildim bileli partinin içindeyim. Partinin ahlakını alan, nerede nasıl, ne davranacağını, ne konuşacağını bilen. Kral, biz senin CHP'nin ahlakını aldığına kefiliz. Bu arada sadece CHP demeyelim arkadaşlar. Önemli ölçüde de yeni partiye geçenler oldu. Ben her iki partiyi de birbirinden ayırmıyorum. Tabela değişti ancak ahlakın değiştiğine çok da inanmıyorum. Peki sizler inanıyor musunuz? Yorumlara gelin bakalım. Ben Yusuf Arslan. Bu kanalda Ankara kulislerinden siyasi gelişmelere, en önemli olayları birlikte takip ediyoruz. Günlük ve haftalık politika analizlerini kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. İyi seyirler. Beğen, abone ol, paylaş. Da 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 da.